Selamünaleyküm arkadaşlar. Hepinize iyi bayramlar. Bugün bayramın birinci günü. Ben yine de videoyu çekmek istedim. Arabanın biraz heyecanı, biraz da benim heyecanım diyelim. Kapakta da gördüğünüz gibi araba evime çekiciyle teslim edildi ve eski arabamı alıp gittiler. Yani kanalı bilenler eski arabamın Audi A6 olduğunu söyleyebilirim. Onu alıp gittiler. Şimdi şöyle bir durum var. Bu aracı seçmemin sebebi, Cupra'yı her zaman beğendiğimi biliyorsunuz zaten. Videolarımı izleyen kitle bunu biliyordur. Cupra'lar tasarım olarak çok güzel ve çok sert çizgileri olan, sportif, hem de aile kullanımına müsait olduğu için bu aracı tercih ettim. Baktığınız zaman araç gerçekten premium bir araç gibi gözüküyor. Zaten Cupra'da kendini premium kategorisine konumlandırıyor. Ama incelemelerimde aracın görünüş olarak premium olarak gözükmesine rağmen ama hissiyat açısından Volkswagen tabanlı bir araç olduğunu hissedebiliyorsunuz her zaman. Yani bunu hissetmemeniz imkansız diyebilirim. Onun dışında araba çok güzel. Gördüğünüz gibi rengi vesaire mükemmel. Jantları da olsun. Yani bu VZ modeli değil. 1.5 ETSI hibrit olan modeli bu araç. 150 PS. Onun dışında söyleyebileceğim, aracın yan koltuğunun altında bulunan aküler yardımıyla aracın yakıt tasarrufunu sağlayabilmemiz açısından elektrikli hibrit bir modelini çıkarmış. Ben de onu tercih ettim. Şimdi beraber aracı inceleyelim. Eksiklerini, eleştirebileceğim yerlerini kendi çapımda size eleştireceğim. Kesinlikle 3-4 günde eleştirebileceğim birçok şey buldum araçta. Onu söyleyebilirim size. Makyajlanmamış kasasının nasıl olduğunu bilmiyorum. Onu kullanmadım. Makyajlı kasası değişiklikleri ve aracın incelemesini şimdi beraber sizinle birlikte yapalım. Bu arada kanala da abone olup yorum yapmayı, beğenmeyi unutmayın. Bunun ön yüzünden başlayalım isterseniz. Gördüğünüz gibi aracımızın önünde yine Cupra'nın o muhteşem rengine sahip olan, bakır renginde konumlanmış kocaman bir logomuz var. Yani Cupra artık diyor ki ben buradayım. Ben bu sektörün içindeyim diyor. Kendini bu şekilde belirlemiş. Şurada bir ağız var gördüğünüz gibi. Bu köpek balıklarının olan burundaki burun gibi gözüküyor. Yani ona benzettim ben, açıkçası onu söyleyebilirim. Sonrasında makyajlanmamış kasayla tampon komple değişti gördüğünüz gibi. Ve kaput çizgileri içeriden o kadar muhteşem gözüküyor ki arkadaşlar. Gerçekten spor bir arabanın içindeymişsiniz gibi, size böyle size heyecanlandırıyor diyebilirim. Kaput çizgileri o kadar net gözüküyor içeriden. Bunu da size göstereceğim. Sonrasında eleştirebileceğim ilk konu şu arkadaşlar. Yani burada çok güzel bir tampon yapımız var. Tamam, okey, plastik bütün parçalar piyano bilek. Buna da okeyim, çok güzel gözüküyor. Kesinlikle onaylıyorum bunu. Ama onun dışında şimdi şurada gördüğünüz gibi büyük ızgaralar var. Bunun altında radyatör var arkadaşlar. Yani herhangi bir sürüş esnasında, tamam ben Almanya'dayım. Almanya'da kullanıyorum. Çakılı yol çok azdır ama Türkiye'de çok bol şekilde var. Yani herhangi bir hızla veya çakıl gelmesinde radyatöre zarar verme ihtimali çok yüksek diyebilirim. Ya bunun diğer modellerinde başka yapılar varsa onları bilmiyorum. Bilenler yoruma yazarsa çok sevinirim. Ama eleştirebileceğim bir konu o. Sonrasında far yapımıza geldiğimizde arkadaşlar burada çok şık bir uzun, kısa otomatik ayarlayabileceğiniz bir far sistemi kullanılmış. Diğerine nazaran burada üçgen yapılar halinde gündüz ledleri ve sinyallerimiz bulunuyor. Bunlar da gerçekten çok şık gözüküyor. Önünüzdeki araç size arkada premium bir araba geliyor hissi verdirtiyor gerçekten. Sonrasında arkadaşlar aracın önünde başka bahsetmek istediğim, burada ufak minimal sis farlarımız var. Ve şurada yani 150 PS araba olmasına rağmen gerçek ve arabayı kaslı gösteren hava menfezleri var. Hava girişleri var. Bu da aerodinamik yapıya gerçekten katkı sağlıyor. Sonrasında aracımızın yan tarafındaki aynalarına geçersek, gördüğünüz gibi çok şık. Normalde alışık olmadığınız ayna sinyal yapısına sahip. Burada bir hoş bir çizgi yaratılmış. Normalde bilirsiniz, buradan sinyal lambası geçer, olay biter. Ama burada bu aşağıdan doğru yapıyorlar. Çok da başarılı yapıyorlar. Burada da kameramız bulunuyor. Ayrıca aracımızda 365 derece kamera sistemi de bulunmaktadır arkadaşlar. Sonrasında jantlarımıza gelecek olursak, bu jantlar opsiyon değil, tamamen seçmedim. 18 arasında 240, 245, 45
boyutlarında bir jantımız var burada. Çok şık, çok beğendim ama bir tık daha büyük olursa muazzam olabilir arkadaşlar. Sizin düşüncelerinizi de yoruma bekliyorum ayrıca. Sonrasında burada bir elektrik için kullanabileceğimiz AC ve normal şarj yerimiz bulunmaktadır. Bu arada aracı denedim. Sıfırdan 100'e, yani sıfırdan %100'e doldurmanız için hızlı şarjda 1 saat yeterli oluyor arkadaşlar. Aracımız bir cross var. Yani SUV ama ufak SUV diyelim. Şöyle burada SUV'lara ait olan askı çıtalarımız var. Bunlar da piyano bilek. Araçta arkadaşlar premium görünüşü sağlayan şeyler bence plastik parçaların tamamının piyano bilek olmasıdır diye söyleyebilirim. Yandan görünümü bu şekilde gözüküyor. Gördüğünüz gibi tam bir sportif SUV gibi gözüküyor araç. Yani Cupra'nın tasarım dili zaten bambaşkaydı. Bu araçta daha da bir başka olmuş. Şunu söylemem gerekirse makyajlanmamış kasasıyla makyajlanmış kasası arasında sanki bir model farkı varmış gibi gözüküyor arkadaşlar. O kadar fazla değişiklikler yaptığımı düşünüyorum ben. Kendi düşüncelerim bu yönde. Şimdi aracımızın şurasında kocaman bir kas çizgisi var arkadaşlar. Bunu görmemek, aynadan vesaire bunu görmek çok güzel hissettiriyor insana. Bunu söyleyebilirim. Bir de sevdiğim yanlarından biri burada, yani şu tekerin arka çıkıntısını göstermemesi açısından normalde burada bir aparat olur. Plastik, yani benim daha önce kullandığım araçlardan bildiğim kadarıyla buraya plastik ekstradan bir parça koyarlar. Ama burada ne yapmışlar? Dodi'yi bu şekilde üretmişler. Bu da ekstra bir parça olmadan tamamen birleşik bir yapıya dönüşmüş. Çok da güzel olmuş. Tebrik ettiğimi söyleyebilirim. Şimdi arkadaşlar aracın gerçekten en güzel yerine geçiyoruz diyebilirim. Arka tarafa geçelim. Geldik şimdi can alıcı konuma. Öyle söyleyeyim size. Bence en büyük değişikliklerden biri Cupra'nın yeni yapmış olduğu logonun tasarımının aydınlatılmış bir şekilde olması. Bence bu, hani diyor ya, ben premium bir markayım. Dışarıdan bize hissettirdikleri premium yapıyı sağlamanın en büyük faydası da bu olduğunu düşünüyorum açıkçası. Ve çok şık duruyor. Açtığınızda da size güzel bir şölen sunuyor. Bu da sizi çok iyi hissettiriyor araç olarak. Gördüğünüz gibi arkadaşlar tam da zamanında yandı diyebiliriz. Burada stoplarımızda kullanılan yapı benim çok hoşuma gitti. Çok beğendiğim bir yapıyı size göstermek istiyorum. Burada yaprak detayları kullanılmış arkadaşlar. 3 tane yaprak detayları var. Hepsi ambiyans şeklinde yanıp sönüyor. Yani animasyon şeklinde yanıp söndüğünü söyleyebilirim. Yine burada gördüğünüz gibi ETS yine söylemedim. ETS'ye, yani hibrit modellerine özel burada bir fake egzoz uçlarımız bulunuyor. Ama buna arkadan baktığınızda gördüğünüz gibi herhangi bir şekilde fake olduğunu söyleyemem. Normalde ben buna çok karşı bir insanım. Ama söylemek istiyorum ki bu fake'ler çok güzel gözüküyor arkadaşlar. Ben iyi hissettiğimi söyleyebilirim size. Yine burada kocaman bir Cupra yazımız var. Bakır detaylarla birlikte yapılmış. Aracımızın tamponu tamamen piyano bilek. Yani burada plastik bir aksam bulunmamaktadır. Yine burada bir kas detayımız var gördüğünüz gibi. Aracın bambaşka çizgileri var arkadaşlar. Gerçekten eleştirdiğim kadar da aracı sevdiğimi söyleyebilirim size. Şöyle aracımızda burada bir adet kameramız bulunuyor. Bu kamera aynı zamanda çok minimal hareketlerle hareket ediyormuş gibi görünüyor ekranda. Ama çözünürlük olarak çok başarılı olduğunu söyleyemeyeceğim. Tamam, güzel, okey, ama bir Mercedes değil kamerası, onu söyleyebilirim size. Şöyle bagajımızda otomatik bagaj sistemi bulunuyor arkadaşlar. Burada bagaj bilgilerini size ekranın sağ köşesinde göstereceğim. Şurada bir ufak gözümüz bulunuyor gördüğünüz gibi. Bu yanında gelmiş olan ev prizine takılabilen şarj aleti. Ben bunu kullanmayı düşünmüyorum çünkü çok yavaş dolduruyor. Şöyle arkadaşlar, burada bir askı aparatımız var. Burada da bir askı aparatımız var. Aynı zamanda kayak için bulunan bir ara gözümüz de bulunuyor. Bu da yine firmanın sağlamış olduğu ilk yardım vesaire, flaşör vesaire. Aracın en güzel özelliklerinden biri burada bir ev tipi priz olması arkadaşlar. Bize beyaz aydınlatmaları da burada konumlandırmışlar. Şöyle altına da bakalım isterseniz beraber. Altı arkadaşlar şu şekilde göründüğünü söyleyebilirim size. Yani herhangi bir istepme vesaire bulunmuyor aracımızda. Sonrasında aracımızda ayakla kapatabilme imkanımız var. Şu şekilde ayak sensörleriyle gördüğünüz gibi bagajımız kapanıyor arkadaşlar.
Aracımız aslında bir ufak SUV ve hafiften de olsa arkası eğik bir forma sahip ama içeride gayet rahat bir alan bize sağlıyor. Benim boyum 1.73. Önümdeki koltuk da bana göre ayarlı. Yarım karış bir diz mesafesi bulunuyor ve baş hizası da aşağı yukarı bir karış diyebilirim. Onun dışında söylemem gereken, arkada multimedya olarak 2 tane Type-C girişimiz var. Havalandırma olarak 2 kademeli klima ayarlama tuşumuz bulunuyor. Cupra premium bir araç olduğunu söylüyor. Fakat arka tarafta premium denilebilecek malzemeler kullanılmıyor maalesef. Dediğim gibi Volkswagen tabanında kullanılan malzemelerin aynısı arka tarafta da bulunuyor. Bu araç çok dolu bir araç değil. Belki dolu araçlarda daha farklı malzemeler kullanılıyor olabilir. Fakat yani sen premium bir marka olduğunu söylüyorsun ama şurada arkada son derece sert plastik bir madde kullanıyorsun. Yani bu ne kadar premiumluk olarak görünebilir, onu tartışabiliriz yorumlarda. Onun dışında kapıda söylemem gereken, premium hissettirebilecek sadece tutamaçlarımız bulunuyor. Bakır dikiş detaylarıyla ve kapı gözü de zor ulaşılabiliyor. İçinde herhangi bir kaplama yok. Yine aynı sert plastikten ulaşıyor. Koltuklarımıza geçtiğimizde bu aracımızda herhangi bir spor koltuk yok. Normal koltukları bulunuyor. Geri dönüşüm maddelerinden oluşturulmuş suni deri ve kumaş kombinasyonu aracımızda bulunuyor. Koltukların arka kısmında ufak da olsa bir cebimiz bulunuyor. Sonrasında anlatmak istediğim, burada bir kol dayamamız bulunuyor. 2 bardaklıklı ve arkaya erişimimiz de buradan ayrıca bulunuyor. Arkada anlatmak istediklerim bu kadar. Şimdi aracın asıl yerine geçelim. Premium yerine. Ön tarafa. Hadi. Evet arkadaşlar, aracın sürüş kısmına geçmiş bulunmaktayız şu anda. Sürüş kısmında araç rodaj döneminde olduğu için daha 3-4 gündür bende. Şu an 100 kilometrede falan olması lazım aşağı yukarı. O yüzden aracı çok zorlamamak adına otobana çıkmayı düşünmüyorum. Zaten aracımız çok güçlü bir araç olmadığı için bu 150 PS bir araba ve elektrik hibrit konusunda öne çıkıyor. O yüzden şehir içi kullanımda göstermek daha mantıklı olduğunu düşündüm. Yani şehir içi demeyeyim de çevre yolu diyeyim bu yola, öyle anlayın. Şu an araç benzinde gidiyorum şu an. İlerlemem benzinde. Bu araç arkadaşlar tamamen sakinlik üzerine tasarlanmış gibi geldi bana. Çünkü gaza yüklendiğinizde, hani gerçekten böyle basmak istediğinizde, hızlanmak istediğinizde vites biraz fazla gecikiyor gibi geliyor bana. Çünkü motor zaten ufak bir motor olduğu için bağırıyor. Yani bu güç sesi değil. Motor vites istiyor ama araba geç atıyor bunu. Şimdi şunu göstermek istiyorum size. Şu şekilde. Bakın. Görüyor musunuz? Bakın. Hala vites atmadı. Evet, şimdi attı. Modumuz da konforta bu arada. Hani sport modda olsa diyeceğim ki tamam, okeyim. Ama bu çok geç atıyor. Bu sorun mu değil mi onu da bilmiyorum. Cupra daha önce kullanmadım. Hibrit modelini hiç kullanmadım. Eğer bilgisi olan arkadaşlar varsa yoruma yazarsa çok sevinirim. Yani araştırmalarım konusunda genel olarak bütün Cupra'lar bu şekildeymiş. Diğer kullanıcılara birkaçına ulaştığımda bu şekilde olduğunu söylediler. Misal şu an gazı bıraktım, araba elektriğe geçti, motoru kapattı. Burada bir mavi bir bar var. Görüyor musunuz bilmiyorum. Mavi bar dolduğunda şu şekilde, şu an motora geçti. Bırakıyorum. Yavaşladığımda motoru yine kapatacak tabii ki. Ama şu an kapatmıyor. Hani daha yeni açıldığı için bir durma aşamasında vesaire tekrar kapatıyor ki hani tasarrufu sağlamak adına böyle bir şey yapmışlar. Benim eleştirim bu olacak. Bu vites konusunda biraz üzüldüm açıkçası. Hani bu şekilde beklemiyordum. Onun dışında aracın iç kısmına gelirsek Cupra'nın söylediği gibi gerçekten premium hisler veriyor bize. Burada bir kocaman ekranımız var. Artık buna ekran demiyorum. Hani multimedya demiyorum. Buna tablet diyorum arkadaşlar. Bunu çok güzel tasarlamışlar. Hani şöyle söyleyeyim. Ben normalde tuş kombinasyonlarından yanayım. Fakat bu ekranda çok güzel kısa yollar kullanılarak sürücünün daha rahat kullanımını sağlamışlar gibi görünüyor. Misal örnek veriyorum. Şurada üst taraftaki tuşlar kısa yol tuşları. Şöyle bastığımda
aracımın genel bilgilerine erişebiliyorum. Gördüğünüz gibi smart asistanlara, arabanın ayarlamalarına, durum, sürüş bilgilerine kadar erişebiliyorum buradan. Sonrasında burada yine bir kısa yolumuz var. Burada da elektrik modu ve hibrit modu ile ilgili işlemler yapabiliyorsunuz. Şunu da söylemek istiyorum. Sadece elektrik modunu alıp elektrikle de sürebiliyorsunuz arabayı arkadaşlar. Hani belli bir düzeye kadar sürekli elektrik kullanıyor. Ben bunu kullanmıyorum. Hibrit modunda kullanıyorum ve pil korumayı açıyorum. Çünkü ben arabayı evimde şarj etmiyorum. Şarj istasyonuna gidiyorum. O yüzden benzinle kullanmak daha mantıklı geliyor bana. Buradan da geri kazanım yani frenleme sistemiyle doldurmayı ayarlayabiliyorsunuz. Otomatiğe alabiliyorsunuz ve yükseğe alabiliyorsunuz. Bu da güzel bir ayarlama olmuş. Şöyle dönüyorum. Bu arada kaput çizgilerini videonun başında söylediğim gibi görebiliyor musunuz bilmiyorum. Gerçekten böyle hani sizi cezbediyor araç. Öyle söyleyeyim. Sonrasında burada yine bunları değiştirebiliyorsunuz tabii ki. Basılı tuttuğunuzda üstüne bunları değiştirebiliyorsunuz. Navigasyon kısmı bu şekilde. Diyelim benzin alacağız birazdan. Sonra buraya da CarPlay'imi ekledim. Gördüğünüz gibi. Ben bu ekranda kalmasını tercih ediyorum. Bu ekranda hem pil uyarılarını hem de bunlar da aynı zamanda kısa yol. Bunları da değiştirip kendinize göre ayarlayabiliyorsunuz. Bu da iki ekrandan oluşuyor bu şekilde. Burada yine müzik kısmınız ve aracın bilgileriyle ilgili bilgileri alıyorsunuz. Klima yönlendirmeleri zaten artık hepimiz alışmış olmalıyız buna. Bence buralar ışıklandırılmış. Geceleri artık ışıklı. Hani önce diğer eski versiyonlarında karanlık bir yüzdeydi. Şu an ışıklandırılmış biçimde. Gayet kullanımı kolay olduğunu söyleyebilirim. Ben tuş seven bir insan olarak ekranı sevdim diyebilirim arkadaşlar. Çünkü kullanımı gerçekten kolay. Zor değil yani. Onu söyleyeyim size öncelikle. Aracımızın mod seçimine gelirsek şu tuştan aracımızın modunu değiştirip ayarlayabiliyoruz. Ama burada eleştireceğim bir konuda hani bu mod yönlendirmelerinde, mod değişimlerinde ekranda veya multimedyada herhangi bir işlem olmuyor. Sadece ufak bir ikon değişiyor. Önümüzdeki hayalet ekranda ve ambiyans değişiyor. Onun dışında herhangi bir değişiklik olmayıp ve iki çeşit modumuz bulunmaktadır. Şöyle göstereyim size hemen. Drive Profile'e girdim. Comfort moduyla performans modu var arkadaşlar. Comfort modu alalım tekrar. Bir de individual var yani özel. Söyleyemedim. Onu da buradan ayarlamaları yapabiliyoruz. O ayarlamalar kısmı çok fazla geniş değil aslında bakarsanız ama yani sonuçta ayarlayabiliyoruz onu da. Onun dışında söyleyebileceğim aracımızda 2 tane Type-C girişimiz bulunuyor. Aynı zamanda kablosuz şarjımız da var. Kablosuz şarjın bulunduğu yerde 2 tane setçik şeklinde telefonu arasına koyabileceğiniz güzel bir düşünülmüş tasarım var. Telefon sağa sola çarpmaktansa direkt oraya telefonunuzu sabitliyormuş gibi bırakıyorsunuz. Vites seçicimiz yine VAG grubunda olduğu gibi ufak minimal bir yapıya sahip ama dokusu güzel. Gri tonlarında. Yine etrafında bronz detaylarımız da bulunuyor. Bu tuşun burada olmasından çok rahatsız oldum açıkçası. Rahatsız oldum demeyeyim ama gereksiz bir konumlandırma bence. Çünkü hani bu sık kullanılan bir parça değil. Anladınız mı? O anlamda diyorum. Hani start stop tuşu burada olmuş. Bazıları eleştirmiş ama ben eleştirmiyorum. Benim hoşuma gitti. Buradan çalışmak daha mantıklı. Hem görüntü açısından çok güzel gözüküyor direksiyonumuz. Hem de start stop'un buradan çalışması benim için okeydir arkadaşlar. Sonrasında vites seçicimizin arka kısmına konumlanan 3 tane butonumuz var. Biri yokuş kalkış desteği yani frenleme, auto hold diyeyim. Diğeri el freni. Diğeri de kapı kilitlerini açıp kapattığımız tuş. Bunun burada olmasını çok sevdim bu arada. Diğer araçlarda genelde kapı kollarında olur. Hani yandan bunu yaşarsınız. Yandan biri gelir hemen eliniz oralarda tuş ararsınız vesaire. Öyle bir şey burada olmuyor arkadaşlar. Direkt buradan basıyorsunuz, açıyorsun. Bir de eleştireceğim bir konu daha var arkadaşlar. Biliyorum çok fazla şeye değindim. Ama söylemek istiyorum. Hani beni sevemediğim şeyler. Bu bardaklık yerini hangi mühendis ne maksatla tasarladığını bilmiyorum. Biri büyük, biri küçük.
değişik bir tasarım olmuş. Çok sevemedim açıkçası. Daha farklı bir şey olabilirdi. Onun dışında sevdiğimiz bir de kol dayamamız var. Kayar sistem. Bunu başarılı buluyorum. Hoşuma da gidiyor açıkçası. Sonrasında başka size anlatabileceğim. Arkadaşlar araç gerçekten eleştirdikleri... şöyle bir konu var. Bir de arkadaşlar aracı alalı 2 gün oldu daha. Daha ilk saatten bir tane hata aldım araçta. O hatada sürücü tarafındaki emniyet kemeri hatasıydı. Bunu daha yaşayanlar da varmış sanırım. Onun neden olduğunu bilmiyorum. Sonra kapattım, açtım, düzeldi. Bugün tekrar bir hata aldım. İşte tahrik bilmem ne falan vesaire bir şeyler yazdı. Tekrar kapattım, açtım, yine düzeldi. Sonra birkaç tane daha uyarı verdi bu şekilde. Hani yazılımsal olduğunu düşünüyorum bunların kesinlikle. Geliştirilip düzeleceğini düşünüyorum. Araçla ilgili sürüş kısmından hiçbir zarar vesaire verdiğini düşünmüyorum. Ama sonuçta insanı rahatsız eden şeyler olduğu için söyleme gereği duydum. Umarım bunlar gelecek olan yazılımlarla birlikte düzeltilebilir. Onun dışında aracı gerçekten beğeniyorum. Cupra'yı seviyorum. Her yönüyle tasarımsal olarak başka bir yüze ifade ettiği için başarısını da tebrik ediyorum ayrıca. Ama eleştirimizi de saklamayacağız tabii ki. Eleştirimizi de yapmak zorundayız her zaman. Evet arkadaşlar, bugünlük benim aracımdan bu kadar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Beğenip yorum yapmayı unutmayın. Hepiniz hoşça kalın. Görüşmek üzere.